Evet, herkese selamlar sevgili dostlar. Bu videomuzda 5 dakikada scalp bir işlem göstereceğiz. Değerli dostlar, bu stratejiyi uygulayabilmek için bizim kollarını yazdığımız bir indikatörümüz var. Bunu Telegram grubunda paylaştık. Üste de dosya olarak ekledik. İsteyen Telegram grubumuza katılıp bu indikatörü kullanabilir. Burada arkadaşlar indikatörümüzü kapatalım bir. Şöyle bir trende, yani daha doğrusu bir trend başlatan coinlerde bunu kullanabilirsiniz. Yukarı yönlü gidecek. Birkaç tane dikkat etmeniz gereken husus var. Bunlardan bahsedeceğim. Nedir onlar? Birincisi, yükselen bir ivmesi olacak, yani trend yukarı olacak. İkincisi, likidasyon kontrol ederek gireceksiniz. Üçüncüsü de grafikler üzerinde gösterelim işlemleri. Şimdi değerli arkadaşlar, bu coin, FİHE Coin bir yükseliş yapmış, sergilemiş. 9-10 gündür yükselen bir hali var. Şöyle bir kan kutusuyla bunun da videosunu çektim. Bir ölçüm yapalım. Bu yükselişe sebep olan dipten kırılım gelen tepeye çektiğimizde bize short bölgemizi veriyor mu bir bakalım. Evet, veriyor. Şu an coin'in kırılımı da gelmiş. Daha aşağıları hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Şu en son fitile baz aldığımızda bakın. Ya biraz daha hafif de aşağıdan aldığımızda tam üstüne geldi. Bu bölgede satış yiyeceğini göstermiş ki iğneyle o bölgeye gelmiş. Zaten bu kan tekniğinin videosunu çektim. İsteyen olursa bir daha detaylı anlatım yaparız. Coinler üzerinde detaylı inceleriz. Şimdi konumuz bu değil. Buradan bakın, iğneyle satışını da yemiş. Şimdi bu 4 saatlik zaman dilimini 5 dakikaya indiriyoruz değerli arkadaşlar ve trendin bizim indikatörümüzün içinde hareketli ortalaması da var. Onu da açacağız. Şimdi buradaki sinyaller var. Bizim işimiz sinyallerle değil. Değerli dostlar, şundan bahsedeyim. Bu indikatörün içerisinde RSI 50'yi yukarıya kesen, RSI 50'yi aşağıya kesen mumlar var. Şimdi şu mavi mumumuz RSI 50'yi aşağı kesen, şu sarı mumlarımız ise RSI 50'yi yukarı kesen. Şimdi taktiğimiz ne olacak? Tabii CoinGlass sitesinden de likidasyon bakacağız arkadaşlar. Bu likidasyona bakarken bunu tabii yükselirken anlatmak daha doğru olacak. Fakat ikinci yan planda gözünüzün olacağı yer burası. Bir tane sonlara doğru örnek veririz. Biraz uzun detaylı olacak video. Geçelim, grafiğimiz üzerinden anlatıma başlayalım. Şimdi bakın, 5 dakikalıkta isterseniz buralardan başlayın, fark etmez. Şuradan alttan gelecek coin 5 dakikalıkta yukarıyı kesmiş ve hareketine başlamış. Şimdi değerli arkadaşlar, bu tür coinler biraz x'i az tutmanız lazım. Çünkü 5x 10x maksimum 10x açabiliyorsun. Zaten biraz hareketi çok hızlı olacaktır. 5x idealdir. Scalp işlemler alacağız sonuçta. Şimdi arkadaşlar, anlatıma başlayalım. Mesela burada hareketlenmiş. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Eğer sarı, yani yukarı yönlü giderken trend RSI 50'yi kesen mumların dibine geldiğinde biz long pozisyon açacağız. Şimdi bakıyoruz 5 dakikalıkta. Burada hedefliyorum. Eğer bu mumun fitili yoksa, mesela buradaki gibi body'sini önceki fitilden kullanın. Veyahut da fitili varsa fitilinden kullanın. Mesela fiyat buraya, bakıyorum şöyle, uğramamış. Bundan sonraki sarı mum nerede? Burada. Şimdi yükselen trenddeyiz. Ne yapıyorum? Evet, burada bakın bir fitili yok. Fitili yoksa ben buradaki bir önceki mumun fitiline atıyorum. Diyorum ki bakın dikkat edin, taktik çok güzel. Stopunuz belli. TP'niz belli. Nerede işlem yapacaksınız, nerede çıkacaksınız, hepsi belli değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Fiyat buraya geliyor. Tam bu belirlediğimiz yere. Şimdi daha önce bu sarıdan sonra yanan ilk mavi mum TP'niz oluyor. Onun üst tarafı. Yani şurası. %6'lık bir TP'ye %2'lik stop idealdir. 1'e 3 gidiyoruz. Veya hatta stop payı neyse ona göre hareket edeceğiz. Şimdi işlem buradan alıyor değerli arkadaşlar. İlk yeşil mumda alabilirsiniz. %2'lik stopumuzu koyduk. Bu birinci başarılı işlemimiz. Devam ediyoruz şimdi incelemeye. Dedik ya, bir tane böyle küçük mumları dikkate almıyorum. Daha yüksek mumlar. Mesela bu iyiydi. Buradaki iyi mesela. Şimdi diyorum ki buraya fiyat gelince işlem alacağım. Bakıyorum fiyat buraya temas etmiyor. Daha yukarılara gidiyor. İlk başka bir mum arıyorum. Evet, burada bir tane gördüm. Bir tane de burada var. O zaman
Buradan şöyle bir işlemimizi almaya çalışacağız. İki tane mum var. Bunun ortalarından veyahut da bunun altından, body'sinden bir hedef koyalım. Şimdi stratejimiz ne diyordu? Sarı mum yandı. Bunun fitili buraya gelmemiş ama bir sarı mum daha yanmış. O zaman bu iki tane mumun arasında bir yerde veyahut da şu mumun body'sinde ilk yeşil mumda long pozisyonuna girelim. Şimdi biz nerede kapatacaktık bunu? Mavi mumun üstünde. Ne kadar bir TP var? %5. Buna %5 ise 1,5'luk stop idealdir. 1,5'luk stopumu koyuyorum ve bu işlemin de başarılı olduğunu görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Yükselen yapıda bakın mavi hareketlemenin mavi hareketli ortalamanın üstünde. Şimdi buraya geliyorum. Burada iyi bir mum yok. Biraz daha gövdesi böyle kapansa güzeldi. Buralarda da aynı şekilde. Geç devam ediyoruz. Şimdi burada bir tane mumumuz var. Bu güzel bir mum. Buraya temas gelmemiş. Gelmediyse temas gelecek kısmına göre plan yapıyorsunuz. Devam ediyoruz. Burada mesela bir mum daha yanmış. Bu mumda da bir temas göremiyoruz. Bakın burada şu bölgeden falan. Devam ediyorum. Buralarda mumlarım var. Hemen stratejimi uygulamaya geçiyorum. Şimdi stratejimiz neydi? Gövdesi yüksek bir mum. Sarı bir mum. Şimdi burada bir tane var ama bundan önce yanan bir mavi mum yok. Zaten gelmiş de hedefine de almış rahatlıkla. Şuradan gelmediyse buralarda yananlardan. Burada mesela işlemimi alıyorum. Bir tane işlem alıyorum. Bu mumun altından yani buradan giriyorum. Neydi derdimiz? Bundan önceki mavi mumda TP almaktı. Burada %3'lük bir yükseliş var. %1'lik bir stop ideal olacaktır. Bu işlemimizde TP olmuş. Devam ediyoruz. Bundan sonra gerçekleşen cılız mumlar var. Şurada bir tane güzel bir mum var. Fakat buraya bir geri dönüş yok. Burada da bir tane mum var. Bir geri dönüş yok. Burada bir mum var. Bir geri dönüş var. Yakalayabilirseniz burada da bir işlem fırsatı vermiş oluyor. Nereye kadar tutacağım? Eğer bundan önce bu aldığınız şunu da anlatayım. Bu işlemden önceki mavi mum bu. Mesela bu fiyat buraya gelseydi bu mavi muma kadar tutacaktık. Ama şurada aldığınızda sol tarafta bir mum yoksa ilk mavi mum yanana kadar işlemi tutacaksınız. Ona da dikkat edin. Devam ediyorum. Şimdi buradaki mumda işlemimiz gelmiş. Bundan önceki fitilli bir mum şuralarda stop etmiş mi bakalım. İşlemimizi şurada bir yerde alıyoruz. TP'miz ne kadar? %7. Bu %7 gibi bir TP'miz varsa stop payını %3 gibi bir yere çekiyorum. Rahatlıkla bu işlemin de TP olduğunu görüyoruz. Daha da yükseğe gitmiş. Devam edelim. Burada sarı mum yanmış mı gövdeli bakıyoruz. Tabii buradaki aldığınız işlemden sonra aşağıya düşen bakın mesela burada da bir tane fitilli mumu baz alarak işlem kovalıyor olsaydık mesela gelmiş mi fırsat? Gelmiş olabilir. Fakat buradan devam ediyoruz. Hareketli ortalamanın altına indiğinde long pozisyonunu bırakıyoruz. Hareketli ortalamanın üstündeyken short pozisyonlarda devam ediyoruz. Mesela buraya geldik. Küçük bir kar payı da olsa vermiş. Şurada bir tane biz sarı bir mumumuz yandı. Bu mumun fitilinden daha doğrusu buradan atıyoruz işlemi mavi muma kadar veya şuradaki fitiline kadar %2,5'luk bir paya %1, %0,60-70 gibi bir stop yeterli. Bu da TP olmuş. Devam ediyorum. Bu mumda bir stopumuz var. Burada bir tane stop oldu. Devam edelim. Burada bir sarı mum var ama çok da sıkıntılı bir mum. Çok önemli değil. Şurada bir tane mumumuz var. Burada da bir tane stopumuz olmuş gibi ama bir bakalım. Mavi mumun TP'si %2. Evet bu işlem stop olmuş. Burada body'si yok fitilli bir kısım arıyorum. Daha doğrusu ya da önceki birkaç mumdan. Şuradan mesela işleme giriyorum. 5 dakikalıkta dikkat edin. Buradan işleme girdim. Maviye tutuyorum stopumu. %2,5, 3 gibi bir civarda. %1, %2 pardon %1'lik stop idealdir. Bu da TP'sini almış. Devam ediyoruz. Bir tane burada var. Sarı mumumuz var. Bu sarı muma bir temas göremedik. Devam ediyoruz. Evet burada bir tane var. Şu bölgelerden pozisyonu yakalayabiliriz. Zaten işlemin yüzde kaçlık bir TP vermiş? %6'lık bir TP vermiş. Şuradaki mavi mumu
dikkate alsaydık yine TP olurdu işlemimiz. Yüzde kaçlık? %7,5'luk, %2, %3'lük stop ya da 1,5'luk stop durumunuza göre ayarlarsınız. Bu da başarılı bir işlem olmuş. Devam ediyoruz. Hareketli ortalamanın altına inmiş, tekrar üstüne çıkmış. Strateji devam ama altına, şunlar cılız. Altına düşüp, evet burada altında bu pozisyon yakalanabilirdi fakat uymuyor bize. Devam ediyoruz. Evet burada mesela bu fitile bir temas gelmiş mi gelmemiş. Buradaki sarı mum şu bölgelerden bir long pozisyon alacağız. Hemen geldik. Buraya bakın bekliyoruz gelmedi. Burada bir mum daha yandı. O zaman bu mumdan önceki fitil burada var. Buralardan bir long pozisyon alıyoruz. Şimdi bu tarafta mavi bir mum yoksa ilk mavi mum yanana kadar işlemi tutuyoruz. Şuradaki mavi mum yanmış. %8 gibi bir stop var. %1,5 2 idealdir. Eğer daha üstlerde de kapatabilirsiniz ama buradaki mavi mumda işlemi kapatmış olduk. Devam ediyoruz. Bir tane sarı mum yanmış. Burada ilk mum. O zaman buradaki temasta işlem alacağım. Geliyorum. Bunun altına attım. Bir mum daha yanmış. Güzel. Bekliyoruz. Buraya bir temas şimdi burada gerçekleşmiş. Buradan bir bakıyorum. Mavi bir mum var. Mavi muma TP atarak işleme alacağız. Ne yüzde kaç TP'miz var? %5, %1, 1,5 gibi bir stop payı yeterli olacaktır. Yani TP'nize göre kar risk oranınızı ayarlarsınız. Devam ediyoruz. Daha sonra baktım burada yok, burada yok. Var da buraya bir temas yok. Şu bölgede bir tane var. Yine bir temas yok. Devam ediyoruz. Evet, şurada bir tane mumumuz var. Buraya altında ister body'sinde ister fitilinde ama genelde fitilde girmeyi tavsiye ediyoruz. Burada işlem bizi almamış. İşlemi kursak da gelmeyecekti. Devam ediyoruz. Burada var. Buradan bir işlem alıyorum. Şu bölgede fitilde tam hizası burası. Buraya bir attık. Buradaki mavi mumun üstüne TP'miz %3,5. O zaman bunun için %1'lik bir stop payı iyidir. Bu da bizim başarılı bir işlemimiz oldu. Yani TP'miz geldi. Devam edelim. Sarı bir mum görüyorum. Bu sarı mumdan sonra bir tane var. Buradaki fitilli buralardan girilebilir. Fakat stop da etmiş olabilir. Bir bakalım. Şu bölgeden işlem aldığımızı düşünelim. Maviye stopumuzu koyduk. %3, %1'lik bir stop. Burada bir stopumuz gerçekleşmiş. Şöyle yaparsak görünmesi için. Devam ediyoruz. Hareketli ortalamanın altındayız. Önemsemiyoruz. Üstündeyken yani yükseliş trendindeyken devam. Buralarda fırsatlar var ama hareketli ortalamanın üstündeyken daha doğru. Burada bir mumumuz var ama biraz daha gövdeli olsa iyi olurdu. Fakat bu işlem almak için değerlendirsek pozisyon işte fitili olmadığı için şuralardan bir pozisyon aldık. Mavi muma kadar tutuyorum. Yüzde kaçlık bir TP var burada? %8'lik bir TP var. %2'lik stop iyidir. Bu da bir başarılı işlem. Devam ediyoruz. Bakıyoruz. Hareketli ortalamanın üstünde mavi bir fitilden işleme girdiğimizde burada bir stop yapmış gibi duruyor. Bir bakalım. Bunun TP'si buradaki mavi mum. Bu mavi mumun ya da buralardaki fark etmez. %3,5'luk bir TP var. %1 stop etmiş midir? Evet burada stop olmuş. Devam edelim. Burada yok artık. Buradan zaten düşmüş oluyor. Bunu bu arada yaparken de likidasyonlara bakıyorsunuz. Şu an itibariyle canlı grafiği biraz ileride olduğu için likidasyonları değerlendirmeden gidiyoruz. Ama bu gösterdiğim trading yani CoinGlass sitesinden likidasyona bakarak da bu emirleri daha sağlıklı girebilirsiniz. Devam ediyoruz. Burada mesela tam tersi. Eğer buradaki stratejiyi beğendiyseniz hareketli ortalamanın altındayken de mavi mumlarda sarı mumlara kadar hedef alarak gideceğiz. Ama short'ta ayrı bir durum var. Long pozisyonunu anlattım şu an. Birkaç tane daha örnek göstereyim. Mesela yükselen coinlerden bir tanesine gelelim. Şurada bir yükselen coin var. Burada 5 dakikalık zaman diliminde yapacağımız şey neydi? Mavi ve sarı mumlar. Bakın burada da bir yükseliş trendi var. Mesela burada coin'imiz hareketli ortalamanın üstüne çıkıyor. Bakın buralarda incelemişim mesela. Evet şuradan bahsedelim, anlatalım. Birkaç tane daha örnek verirsek daha iyi olacak.
Şimdi 5 dakikalık zaman diliminde grafik üzerinde sarı mum arıyoruz. Sarı mum burada var bir tane. Bu fitilinden işleme gireceğiz. Yani şuraya geldiği zaman bundan sonraki mavi mumda veya önceki mavi mumda TP alacağız. İşlemimizin giriş noktası buralar falan. Burada bu sarı mumdan sonraki mavi mum burada. Buraya da hedef alabilirsiniz. Önceki mavi mumu da hedef alabilirsiniz. Fakat burası kendisinden sonraki mum daha sağlıklı olur. Buraya yüzde kaçmış? 3, o zaman %1'lik bir stop payıyla bu işlemi aldık ve başarılı oldu. Sonra bir sarı mum yanıyor. Bu sarı mumda hemen bu sarı mumun işlemi gelmiş. Body'sinden alırsa gelinirdi aslında ama buradan aldıktan sonra şurada TP'si verilmiş. Onu da göstereyim. İşleme şuradan girdiğimizde hareketli ortalamanın tabii likidasyon çok önemli. Buradaki mavi mum burada. Yüzde yine 3,7 gibi bir şey var. %1'lik stop iyidir ya da hareketli ortalamanın altında tutmak iyidir. Üstüne gelmiş buraya bir temas görünmüyor. Devam ediyoruz. Başka bir sarı mum arıyoruz. Buradaki mum olabilir, değerlendirilebilir. Şuradan bir işlem pozisyonu yakalıyoruz. Şuradaki mavi muma kadar. Kendisinden sonra veya kendisinden önce yanan mumları takip edeceğiz. Buradan işleme girdik. Buradaki mavi mum kendisinden önceki mavi mumda %5,4'lük bir TP gösteriyor. Buraya da stopumuzu %1, 1,5 gibi veya bunun altı gibi değerlendirebilirsiniz. Devam ediyoruz. Buraya bir temas gerçekleşmemiş. Yukarı doğru gittik. Buradaki mumun altına bir temas gerçekleşmemiş. Buraya geldik. Burada 5 dakikalıkta burada bir mumumuz yanmış. Bu mumun mesela bakıyorum fitili varsayılır. Oradan bir pozisyon alacağız. Hemen şuradaki mavi bölgeye de TP atacağız. Yani mavi muma. Şuradan bir long pozisyonu aldık. Buradaki mavi mumun %4'e varan bir TP'si var. %1 stop. Payı %1,5, 2 neyse ona göre riskinizi belirlersiniz. Bu da başarılı bir işlem. Devam ediyoruz. Burada coin akümüle olduğunu görüyoruz. Buradaki işlemde bakalım şurada en son bir tane var mum yanıyor. Hemen bunu alıyorum. Şu an yükseliş trendinde fakat alttan gelen bir trendi de kırmış görünüyor. Buradaki mumun buradan işleme giriyorum. Kendisinden önceki mavi mum buralardaydı. Bakın şuradaydı. Eğer burada mavi mum yoksa buradan mavi mum yanınca işlemi kapatacağız. Burada akümüle olurken %3,5'luk bir şeye %1'lik stop payı iyidir. Bu da bir TP'sini gerçekleştirmiş. Şu an coin düşme aşama. Şimdi mesela bunun likidasyonuna da bakalım örneğin. Şimdi durumu burada da göstermiş olayım. Bu coin'in ismi River. River coin'i şuradan aratıyorum. Yani buraya nasıl geleceksiniz? Bu CoinGlass sitesine girdikten sonra likidasyon yapma bölümüne basacaksınız. Buradan coin'i arayacaksınız. River Coin büyük harflerle yazın genelde daha iyi çıkıyor. Diğer türlü bulmanız biraz zor olabilir. Likidasyon grafiğine bakarken mesela bu coin şu an yükseliş yapısında. Demek ki benim sarı mumlarım yandığında mesela bu sarı mum yanmış. Mesela canlı canlı şu an grafiğin üstünde bir değerlendirelim. Bu coin'in buradaki fitilinin bu kısmından işleme giriyorum ve mavi şuradaki mavide işlemi kapatmayı düşüneceğim. %2'ye varan bir yükselişe karşılık geliyor. O zaman biz burada %0,5 gibi bir stopla bu işi çözeriz. Bakalım işlemimiz TP olacak mı? Bu bölgelerde işlemin kapanması lazım. Kısa zaman dilimine de inebilirsiniz bunu yapmak için. 3 dakikalık zaman diliminde. Bu işlemin bu bölgeye gelip buradan sekip ilk mavi mum burada TP olmasını bekleyeceğiz gibi. Ama şöyle bakalım mesela bu coin'in işleme gireceğimiz hem likidasyonu da anlatmış olayım. 40 neresi burası fiyat olarak? 42.800 falan. 42.800'lerde bir likidasyon var mı veya oraya girmek iyi mi değil mi bunu değerlendireceğiz. 42.800 41.800'lerde var. Zaten bu bölgelerde de yok. Burada akümüle olduğunu görüyoruz. Çok da kayda değer bir kar marjı yok ama 0,5 stoplu %2 TP'li beklenebilir diye düşünüyorum.
Evet, stratejimiz bu şekilde arkadaşlar. İndikatörde ne yapıyoruz? Yükseliş trendi arıyoruz. Başka bir coin'de de bakalım birkaç örnek. Mesela bakın burada olduğu gibi. Bakın burada olduğu gibi tam canlısında 3 dakikalıkta, isterseniz bunu 3 dakikada da yaparsınız. Trendi belirliyorsunuz. Yüksek zaman diliminde alt zaman dilimine girip, yani yukarı yönlüyse, şu an long pozisyon için anlatıyorum. Geldik, burada bir tane mumumuz var. Bu mumun bu alt kısmından işleme gireceğiz. Önceki mavi muma bunu TP tutacağız. Peki stop'u nasıl yerleştireceğiz? TP'miz 1,5'muş mesela. 1,5'sa 0,5 burada iyidir. 1'e 3 katı. Mesela 0,5'lik bir stop belirledik. 3 dakikalık zaman diliminde scalp bir pozisyon arıyorsunuz. Bu büyük ihtimalle de TP olacaktır bu işlem. Ama hocam hareketli ortalamanın altında. Evet, bunun genel yapısı gereği yükselişte örnek olsun diye gösterdim. Şu an hareketli ortalamanın altında, evet. Bu hareketli ortalamanın altına inip short pozisyonlarında farklı bir durum var. O yüzden genelde long pozisyonu olan, mesela bu sürekli düşmüş bakın. Yönü yükseliş mi düşüş mü? Bunu belirleyeceğiz. Bir tane de şuradan bir örnek verelim. 5 dakikalık zaman diliminde hareketli ortalamanın üstünde görünüyor coin şu an itibariyle. Evet, burada bakın anlatacağımız şey gerçekleşmiş. Rahatla bir TP'sini almış. Bakalım. Bunun altında fitili yok. Buralardan bir yerden girmemiz daha makul. Buradaki mavi bölge burada. %2,7'lik bir stop payı var. Scalp işlemi yapıyorsunuz sonuçta. 0,5 ya da bir stop koyarak devam edebilirsiniz. %1, 1'e 3 gibi alabilirsiniz karınızı. Altındayken farklı, üstündeyken farklı. Tabii bunlar için bu işlemleri alırken market kırılımlarını, şunları bunları değerlendirmek lazım. Coin gider market yapısını bozar. Artık orada yönünü short'tan long'a, long'dan short'a döndürmen lazım. Mesela bakın sürekli düşüyor bu. Bu stratejiyi short için farklı uyguluyoruz. Likidasyonlara dikkat ediyoruz. Kısa zaman diliminde bu mumları takip ederek işlem alabilirsiniz. İlerlememiz sebebi long yönünde bir işlem veya var mı diye bakacağım. Burada mesela yok mumumuz bakın. Ha, şu kısımda bir yanmış ama kıl payı almadan gitmiş. Yok gibi de görünüyor. Çok fazla uzatmayalım. Şuradaki görüntümüze bakalım bir. Ne durumda işlem? Hani bu işlemi canlı canlı konuştuğumuz işlem gerçekleşmiş görünüyor mu bakacağız. Kıl payı da almadan yukarı gitmiş gibi duruyor. Evet değerli dostlar, bu videoda indikatörümüzdeki RSI 50, RSI 50'yi aşağı kesen mumlar ve RSI 50'yi yukarıya kesen mumlar üzerinde bir strateji, scalp stratejiden bahsettik. 5 dakikalık zaman diliminde, isterseniz coin'in yapısına göre 3 dakikalık zaman dilimine inebilirsiniz. Long pozisyon anlattık. Anlattığımız coin üzerinde hemen hemen 10-15 tane işlemden bahsettik. Sadece 2 tane stop'un olduğunu görüyoruz. Bunun dışında eğer stratejiyi faydalı bulduysanız yorumlarda buluşalım. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.